Hoş geldiniz. Bugün etkili öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini yani bir alanda derya deniz olmanın yolunu konuşalım. Yabancıların Learning How to Learn yani öğrenmenin öğrenilmesi adı altında eğitimler verdiği bu konuyu anlatacağım. Sizlere bu videoyu hazırlayacağımı çocuklarda ve yetişkinlerde zeka gelişimi adlı videomda bahsetmiştim. O videoda anlatılanları bu video ile birleştirdiğimizde zekamızı geliştirme üzerine bilmemiz gereken neredeyse her şeyi öğrenmiş olacağımızdan söz ettim. Söz konusu videomda 3 başlık altında incelediğim zeka faktörlerinin ikinci başlığı olan genel kültür üzerinden yüksek zeka gelişimini nasıl sağlayabileceğimizi anlatmaya amaçlıyorum. İlgili videomda da bahsetmiş olduğum gibi genel zekaya en büyük katkının genel kültürden geldiğini düşünüyorum. Sizlere yapmakta olduğum tüm sosyolojik, psikolojik veya diğer bilgilendirici videoların sentezini seneler boyu hangi metot üzerinden yaptığımı anlatacağım. Böylece sizler de kendi sentezlerinizi yapabileceksiniz. Toplumda neredeyse herkes kendince bir takım sentezlere varabilir. Fakat bunlar büyük çoğunlukla eksik, hatalı çıkarıma götüren, kolay çürütülebilir ve olası bir tartışmada pek çok açık yani arka kapı barındırır. Benim bahsettiğim ise neredeyse eksiksiz ve tam bir sentez yapmanın metodudur. Hazır cevaplılık dediğimiz yetenek tam da bu noktada devreye girer ve yine bu videonun konusudur. Çünkü elimizde spesifik bir konuda hazır bir sentez bulundurmamızla alakalıdır. Yaptığım net psikolojik video olan aşırı düşünme hastalığınız Kurtulun adlı videomun son kısımlarında aşırı düşünmek zararlı olduğu gibi bunun çok faydalı bir yanı da vardır. Bu tarz düşünmek doğru kullanıldığında bireyin zekasını muazzam ölçüde geliştirir ve kendi tabirimle onu zikir kafalı yapar demiştim. Ve aşırı düşünmenin faydalı yönünün başka bir videomun konusu olduğundan bahsetmiştim. İşte o iki farklı videoda sizlere söz ettiğim o video budur. Tüm bu saydıklarımı sizlere sırasıyla anlatmak isterim. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Anlatımıma sentez yapmanın tanımıyla başlamak isterim. Hegel diyalektiğinin ortaya koyduğu bir konudaki tez ve antitezlerin çarpıştırılması sonucu vardığımız çıkarımlara sentez diyoruz. Öncelikle sentez yapabilmemiz için gerekli olan tez ve antitezleri nerelerden edinebileceğimizi anlattığım zeka gelişimi videomdan ilgili kısmı izleyelim. Bunun anlamı ömrümüzün çoğunu mesleğimize veya seçtiğimiz yola rehberlik etmesi için gereken haritanın büyük bir kısmını okul dışında edindiğimiz farklı disiplinlerdeki bilgilerin ışığında ve yoğun motor nöron gerektiren hobilerimizden gelen puzzle parçalarını bulmakla geçirmemiz gerektiğidir. Kısacası kendimizi geliştirmek istediğimiz bir konuyu sadece o konuda mesai harcayarak tam olarak öğrenemeyiz. O konuyu oluşturan bilgi içerikli puzzle parçaları birbiriyle hiç alakası olmayan alanlarda karşımıza çıkabilir. Bu yüzden öğrenim multidisipliner yani disiplinler arası olmalıdır. İzlediğimiz kısmı basit bir çizim ile görsele dökerek görsel hafızamızın yardımıyla zihnimizde kalıcı hale getirelim. Bu çizimi beynimiz olarak düşünelim. İçlerindeki gruplaşmış noktaların her biri ise spesifik bir hobi, uğraş veya mesleğe dair edinimlerin bulunduğu bölgeleri temsil etmekte. İçi dolu her bir halka ise ilgili konulardaki şimdiye kadar biriktirdiğimiz tez ve antitezlerdir. Yani sentez yapma yolundaki puzzle parçalarıdır. Derya deniz olmak istediğimiz konuyu köşemize ekleyelim. Sizler de sentezini yapmak istediğiniz konuyu zihninizde belirleyeceksiniz. Ben örnek olması açısından doğa anıdaki kıskançlık duygusunu anlamlandırmak başlığını ekledim. Dikkatinizi çektiyse genelden ziyade özel bir konu, yani doğa anıyı anlamlandırmak gibi engin bilgiler isteyen genel bir başlıktan ziyade onun spesifik bir kolu olan bir alt başlık niteliğinde. Bunun sebebi ana başlığın tutarlı bir sentezini yapabilmek için öncelikle onun pek çok alt başlığı hakkında bir çıkarıma varmış olmamız gerektiğidir. Yoksa binlik puzzle çerçevesini kulak doygunluğu ile gelen ufak bilgi kırıntılarını kullanarak beşlik onluk parçalarıyla doldurmak çok daha zor olacaktır. Çünkü büyük resmi görmek ve doldurup sentezini yapabilmek için büyük olan yüzlük parçalara ihtiyacımız vardır. Yani alt başlıktaki sentezden gelen edinimler ile büyük resmi doldurup
doldurmak daha mantıklıdır. Sonuç olarak kendimize sentez başlığı belirlerken özelden genele seçimler yapmak işimize kolaylaştıracaktır. Pek çok kişi 5'lik 10'luk bilgi kırıntıları ile ana başlıkları sentez bile yapmadan anlamlandırabildiğini düşünür. O miktarda veriler ile sentez yapsa bile büyük resmi dolduramayacağı için her şartta eksik, hatalı ve kolay çürütülebilir bir sentez olacaktır. Bizler alt başlıkların çoğunun sentezini yaptığımız vakit zaten ana başlık bizi ana sentez için çağıracaktır. Ve işte o anlarda girdiğimiz derin düşünceler bizlere beklediğimiz anlamlandırmayı, yani aradığımız cevapları, yani çıkarımları verir. Okyanusta yüzebilmek için önce ayağımızın yere bastığı bir yerde yüzmeyi öğrenmek gerekir. Doğrudan okyanusta yüzmeye çalışırsak bizleri o derin bilgiler yutar ve ayağı yere basmayan, havada kalan, rasyonel olmayan fuzuli çıkarımlar elde edeceğiz demektir. Şimdi gelelim örnek başlığımız olan doğa anadaki kıskançlık duygusunu anlamlandırmak konusunda yapılan bir sentezin hangi aşamalarla gerçekleştiğine. Metne eklediğim kısmı zihnimizin en yüzeyindeki düşünce paketlerimizin bulunduğu bölge olarak görmeye çalışalım. Her kümeye de ayrı bir örnek isim verelim. Kümelerimize ilgilendiğimiz alanların bazılarını ekledim. Her bir renkli daire ilgili kümelerin bir puzzle parçası iken her kümenin içindeki mavi daire bizim başlığımız olan doğa anadaki kıskançlık duygusunu anlamlandırmak konusunda bize fayda sağlayacak bir edinimdir. Kırmızı daireler ise diğer disiplinlere veya sadece kendi alanına katkıda bulunan parçalardır. Bizler sentez yapmaya başladığımız vakit beynimizin bazen yakınındaki, bazen de nispeten çok uç noktasındaki kütüphanelerin tozlu raflarından diplere gömülmüş bu mavili işe yarayan bilgiyi çekip yüzeye getiriyoruz. Sentez sırasında düşünürken beynimiz pek çok değişik odayı aydınlatır ve yol üzerinde anahtar kelimelerimize uygun bir veri bulduğu an o bilgiyi üzerinde düşündüğümüz konu ile eşleştirerek kalıcı bir ilişkilendirme sağlar. Yani ilgili puzzle parçası ile konumuzu birbirine bağlar. İşte bu puzzle parçalarımız bizlere neden sonuç ilişkisi kurmamızda yardımcı olur. Çünkü her bir mavi daire sentezimiz için bir tez veya antitezin yerini tutar. Bu sayede şanslıysanız söz gelimi çömlek şekillendirirken hayvanlar arasındaki kıskançlığın sebebini bulmaya bir adım daha yaklaşırsınız. İşte multitasking bu yüzden bu kadar önemlidir. Eş zamanlı birden fazla ilgi alanımız olmalı. Şimdi ise bilgileri çektiğimiz yüzeyde neler döndüğünü anlamak üzere almış olduğum basit bir kredisiz eğitim programı olan Learning How to Learn, yani öğrenmeyi öğrenmek adlı 4 haftalık bir dersten birkaç kelime paylaşacağım. Onlar da benim seneler önce kendim düşünerek bulduğum beynin sentez sırasındaki sizlere anlatmakta olduğum süreci gelişmiş teknolojik aletlerle beynin aktivasyonu vesaire üzerinden bulmuşlar. Ben bu kursu almadan önce senelerdir yapmakta olduğum sentez yapma olgusuna beynin yüzeyinde konsantre yığınlar oluşturmak adını vermiştim. Bahsettiğim kurs ise bana çok benzer olarak compact chunks, yani kompakt yığınlar oluşturmak demişler. Bu benim Coursera'dan aldığım bir eğitim programıydı. Coursera'dan pek çok farklı kurs aldım ama bunlar bana her kurstan birkaç önemli kelime dışında açıkçası bir şey katmadı. Kabalık etmek için söylemiyorum. Yaklaşık 10 yıldır yaptığım sentezleri önüme ders diye koyunca sadece farklı olarak ne öğrenebilirim diye merakım sonucu devam ettim. Pişman değilim. Nadiren de olsa önemli bilgiler aldım. Yine olsa o birkaç kelime veya cümle için haftalarca ders alırdım. Öğrenmeye takıntım var. Ben bu kursların bana kattığı bilgileri onları referans göstererek kendi sentezlerimin yanında bazı videolarda sizlere aktarıyorum. Doğrudan sentezimin içine dahil etmiyorum. Hangisi benim beynimden çıkma, hangisi başkalarının, bunu söylemem gerekir. Alıntı yapmak veya başkalarının yapmış olduğu herhangi bir çıkarımı göstermek bir kusur olmayabilir. Fakat başkalarının hazır çıkarımlarına konmak gibi algılanması da pek hoş olmaz. Kursun bana kattığı diğer birkaç kelimeyi de vereceğim. Bunlar önemli olanlar. Benim de sayelerinde yeni öğrendiğim bilgiler. Bunları birazdan vereceğim. Şu an çizimde kalan son kısmı anlatacağım. Bu kısımda kursun ve benim ortak bulgumuz. Hatta şaşırtıcı bir şekilde videonun başından beri sürekli kullandığım puzzle parçası kelimesini bile ortak düşünmüşüz. Yüzeye çektiğimiz birbirinden bağımsız pek çok disiplinden elde ettiğimiz tez ve antitezleri çarpıştırıp harmanlayarak zihnimizin yüzeyinde konsantre bir bilgi yığını oluşmuş oluyor. Yüzeyinde dememin sebebi bilginin bulunduğu bu konumun doğrudan hazır cevaplılık ile alakalı olması. Bir tartışmada haklı olan taraf olsanız dahi doğru argümanı kullandığınız halde o konu hakkında karşı taraf kadar hazırlıklı olmadığınız durumda
sizin sentezinizi hatalı bir karşıt argüman kullanarak kolayca çürütebilir. Çünkü kolay çürütülebilirlik sadece bir kimsenin ortaya attığı eksik veya mantıksız bir argümanı yakalayıp şahmat yapmak şeklinde gerçekleşmez. Aynı zamanda doğru bir argümanımıza gelen yersiz bir soru neticesinde beynimizin o konuda atıl olmasından ötürü cevap veremediğimiz durumlardan da kaynaklanabilir. Özetle tartışmayı her zaman haklı olan değil, iyi hazırlanmış olan haksızlar da kazanır. Bugün esas konum tartışma değil, yeri gelmişken hazır cevapladığın tartışmalara olan etkisini de anlatmak istedim. Yoksa bizim esas amacımız kendimizi geliştirmek, kişisel meraklarımıza yanıtlar bulup hayatı anlamlandırmak. Eğer 13. yüzyılda Akşehir'den Nasrettin Hoca diye hazır cevap bir kişilik gerçekten yaşamışsa çok büyük ihtimalle kendisi seneler boyu zihninin içinde sentezler yapmıştır. Hazır cevaplılık bir zeka göstergesidir. İhtiyacımız olduğunda el altında hazırda bir sentez paketi bulundurma durumudur. Adı üstünde hazır cevap, yani cevabı önceden hazırdır. Bu kişilere yalnızca anahtar kelimeleri verirsiniz. Ardından karşısına geçip saatlerce onu dinlersiniz. Bu bireyler defalarca aynı konularda sentez yaptıkları için adeta ezberlemiş gibi takılmadan konuşurlar. Sanki yıllardır bu anı beklemiş gibi. Hatta başarılı bir konsantre sentez paketi oluşturmuş bazıları takılmadan öyle akıcı konuşurlar ki prompterdan okusalar daha yavaş okurlar. Bu kişilerin zihni koca bir protein ağına sahiptir ve neredeyse tüm beyni bir bütün olarak çalışır. Çünkü pek çok farklı disiplinler arasında protein ağları örerek bir bütün olarak multidisipliner düşünür ve konuşurlar. Ortalama bir insana nazaran beyinlerinde oldukça az atıl alan vardır. Bu yüzdendir ki ben bu tarz kişilere zehir kafalı diyorum. Öte yandan bir kişinin heyecana bağlı akıl tutulması benzeri bir durumu yoksa kendisine yöneltilen bir konu başlığında çoğunlukla takılarak, ığlayarak, tekleyerek konuşuyorsa muhtemelen bu kişi beynindeki dağınık halde bulunan mavi daireleri henüz birbirine bağlamamış ve zihnini onların birbirleriyle ilişkili olduğunu tanıtmamıştır. Dolayısıyla bu durumdaki bir kişi gerçek zamanlı sentez yapıyordur. Yani daha önce zihnini spesifik olarak o noktada fazla yormadığı için anlık çıkarımlarda bulunmaya çalışıyordur. Beynindeki mavi daireleri yüzeye çekerken de bu sırada bizler ığlamalarını duyuyoruz. Genellikle tartışmalarda da bu tarz kişiler aynı semptomları gösterirler. Altta yatan herhangi bir konuşma bozukluğu yoksa bu kişilerin büyük çoğunlukla antrenmansız olduklarını anlayın. Eğer hassas oldukları bir konuysa zaten hiç konuşmak istemezler ve muhtemelen bunu söylerler. O yüzden aradaki ayrımı rahatlıkla yapabiliriz. Şimdiye kadar sentez sırasında beynin işleyişini anlamaya çalıştık. Artık çizimle bir işimiz kalmadı. Şimdi ise bu işleyişi kurstan öğrendiğim önemli kelimeler ve açıklamaları üzerinden anlatacağım. Beynin düşünce esnasındaki bulunduğu durumu iki ayrı başlığa ayırmışlar. Demişler ki beynin iki düşünme modu vardır. Birincisi diffuse, yani dağınık mod. İkincisi ise concentration mod. Bunu sanırım anladık. Merak etmeyin, ben herkes için sarı yazıyla bunları ekrana yazıyorum. Ayrıca bu anahtar kelimeleriyle yabancı literatür taraması yapmak isteyenler olur diye de veriyorum. Konsantrasyon modu adından da anlaşılacağı üzere bir konu hakkında çıkarımlarda bulunduğumuz sırada beynimizi odaklayarak düşünmeye çalışmaktır. Dikkatimizi toparlayıp konu üzerinde düşünmeye zorlama yoluna gidildiği için beynimiz bu modda çalışırken nispeten daha çok yorulur. Bu sentez yaparken kullandığımız birinci yoldu. Sırası pek fark etmez. Anlatımı kısa olduğu için önce onu anlatmak istedim. Beynimizin düşünürken içinde bulunduğu ikinci hal ise dağınık mod. Anlayacağımız üzere bu iki modu aynı anda kullanamıyoruz. Zihin düşünürken ya odaklanmıştır ya da serbestçe geziniyordur. İşte bahsettiğimiz dağınık mod zihnimizi daha az zorlayarak beyin fırtınası yaptığımız zamanlardır. Sanırım o anları şimdi hatırladınız. Farkında olmadan zihin gezintisine geçip konudan konuya atladığımız kısım. Söylediklerine göre pek çok düşünür onlarca yıldır zihni farkında olarak, yani isteyerek ve kontrollü bir şekilde dağınık modda kullanmanın yollarını aramış. Etkili bir yol bulamamışlar. Buradan anladığım kadarıyla bizim hayal kurma dediğimiz kısmı da konsantrasyon moduna dahil ediyorlar. Eğer öyle düşünüyorlarsa bence hatalılar. Çünkü beyin fırtınası yaparken öğrenmek için neredeyse hiç çaba harcamıyoruz. Bu düşüncelere çoğunlukla kendiliğinden giriyoruz veya zihnimize hayalini kuracağımız konunun başlangıç noktasını bilinçli olarak verip gerisini zihnimizin bizi kontrolsüzce alıp götürmesine bırakıyoruz. Bir sonraki düşünce durağımıza, yani rotamıza kontrollü olarak müdahale edersek bunun adı zaten konsantrasyon modu olur. Eğer yıllarca kontrolsüz moda kontrollü bir şekilde girmeye çalışıp konsantrasyondan farklı bir moda ulaşacak
yaşayacaklarını sanıyorlarsa kendi kuyruklarını kovalıyorlardır. Söylediğim gibi pek çok filozof bu uğurda totem ve telkinleriyle bu moda geçmeye çalışmış. Örneğin ünlü bir tanesi sandalyede otururken eline bir nesne alıp uykuya dalarken elinden o nesnenin yere düşme sesiyle birlikte uyku ile uyanıklık arasında kendisine dağınık moda geçmesini hatırlatması için bir telkin olarak kullanmak istemiş. Acaba diyorum ben mi onların zihin modları hakkındaki tanımlarını yanlış anladım? Fakat görünen o ki uyku ile uyanıklık arasında bilincin özgürce akmasını ve yeri gelmişken bilinçaltının kendilerini fısıldadıklarından bir sentez yapmaya çalışıyorlar. Eğer durum buysa zaten uyanıkken dalıp gittiğimiz düşüncelerimizin büyük çoğunluğunu bilinç dışından alıyoruz. Sonuçta pek ders çalışır gibi hayal kurmuyoruz. Eğer ben onları yanlış anlamadıysam onlara ve sizlere naçizane bir metot vereyim istedim. Videonun başında bahsettiğim sosyolojik, psikolojik ve diğer her türlü sentezimi yapmakta borçlu olduğum metottur kendileri. Bir insan kendisini en iyi kendi kendine düşünerek geliştirebilir. Yer yer başkalarıyla konuşarak da çıkarımlarımız için argüman ve karşıt argümanlar topluyoruz. Fakat onlarla büyük çoğunlukla derin konular yerine yüzeysel konular konuşursak bu öğrenim sürecimizde bize daha az argüman depolamak anlamına gelecektir. Derin konular konuştuğumuz durumlarda bile eğer onların görüşlerinden sağladığımız argümanları sakin bir zihinle kendimizle baş başa kalarak kritik yapmazsak çizimde anlattığım ilişkilendirmeyi yapmamış oluruz. Sonuç olarak onlar günün birinde biz kritik sürecine gidene dek kütüphanenin tozlu raflarında ilgili oldukları konulardan bağımsız birer bilgi notu olmaktan öte geçemeyebilirler. Bir birey kendisini en iyi kendi kendine düşünerek geliştirebilir demiştim. Bunu söylerken şunun da farkındayım. Elbette bilgi yoksa sentez de yoktur ve bir sentez yapmak Amerika'yı yeniden keşfetmek değildir. Başkalarının önceden düşünüp bulduğu veya icat ettiği olguları öğrenip bunu bir adım öteye taşıyıp kendimizden de bir şeyler katarak kendi doğrularımızı oluşturmaktır sentez yapmak. Yoksa hayat boyu gezip konuşup dinleyip deneyip öğrenmemiş birisi hangi birikimiyle bir çıkarını bulunabilir ki? Bu sentezler bizler konsantrasyon moduna geçtiğimizde bizlere malum olmayacak sonuçta. Dolayısıyla esas zeka gelişimi kendi kendimize hayal kurduğumuz noktalarda gerçekleşir. Benim kullandığım metot ise bu noktada devreye girmekte. Aslında bunu neredeyse hepimiz yapıyoruz. Bazen farkında olmadan bu yolla dağınık moda giriyoruz. Bazen ise az önce bahsettiğim gibi sadece ilk etapta ateşleyici olarak temayı zihnimize önceden tanıtarak gerisini ona bırakıyoruz. Benim de öğrenmek için yaptığım budur. Yani çok iyi öğrenmek istediğimiz bir konuyu bir başkasına anlatırken hayal etmektir. Yaklaşık 10 yıldır bunu uygulamaktayım. Basit ama oldukça etkilidir. En kısa yoldan zihnimiz bilinç düzeyindeyken dağınık moda girmenin yolu olduğunu düşünüyorum. Birçoğumuz bunu yapıyor zaten. Belki artık tüm bu bilgilerden sonra daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu yaparken zihnim neredeyse hiç zorlanmıyor. Oldukça da keyifli bir aktivite. Öğrenirken eğleniyorsunuz. Zihni zorlamak veya odaklanmak gerekmiyor. Zaten bu özelliğinden ötürü bunun bir konsantrasyon modu olmadığını iddia ediyorum. Yaptığımız şey bir beyin fırtınası. Sonunu bilmeden okyanusa yelken açmış oluyoruz. Kendimizi bir öğretmen edasıyla arkadaşlarımız veya yakınlarımıza onlar bizi bölmeden uzun uzun hakkında fikir sahibi olduğumuz konuyu onlara anlattığımızı hayal ediyoruz. Anlatırken yol üstünde ne kadar puzzle parçası varsa zihnimiz otomatik olarak topluyor. Onlara anlattıkça kütüphanenin kitapları bir bir masaya konuyor. Bizler sadece anlatım ağacımıza konu vererek onu ana gövdeden başlatıyoruz. Zihin bu spesifik konuyu bir başkasına anlatır konumdayken kendiliğinden rastgele ana gövdesinden dallarına oradan tekrar ana gövdeye veya o kolda hatırlayacağı bir puzzle parçası biriktirmişseniz daldaki daha kılcal dallara hatta yapraklara ve onun damarlarına kadar inebiliyor. Ardından tekrar ana gövdeye bağlanıp tekrar ağaçtaki sahip olduğumuz dallara girerek anlatmaya devam ediyor. Bu dalların sayısı bizlerin geçmiş edinimleriyle doğru orantılıdır. Ne kadar dala sahip isek sentez o kadar altı dolu, tutarlı ve hatasız olur. Dolayısıyla zihnimizin son kez anlatım ağacımızdaki ana gövdeye geçip konuyu toparlayıp sentezi tamamlaması da bir o kadar uzun bir vakit isteyecektir. Bir günde tek bir büyük sentezi tamamlamak zorunda değilsiniz. Anlatım ağacımız kaldığı yeri hatırlar, aydınlatabildiği yolları kaydeder. Başka bir zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sadece çok kısa bir geçen bölümde sırasıyla neler öğrendik, konu nereden nereye bağlanmıştı gibi hızlı bir özet bekleyebilir. Veya geçen seferki senteziniz sırasında
sırasında konunun daha başlarındayken fark etmediği bir dala girip oradan bir başka dala atlayıp ve son kaldığınız noktaya kendiliğinden gidebilir. Anlatım ağacında sadece gövdeden dala değil, daldan dala da bir atlama durumu söz konusu. Bu yüzden spesifik olarak bir konu hakkındaki çıkarımımızı bir ana veya bir güne sığdırmak zorunda değiliz. Benim en uzun sentezim 7-8 saat sürmüştü. Erken yatacağım diye yatağa girmiştim. Lafı açtı. Akşam 11'de yatağa girdim. Sabah 7 gibi etraf aydınlıkken uykusuzluğun getirdiği hafif bir baş ağrısıyla yatıp uyumuştum. Başımın ağrıma sebebi daha çok uykusuzluktu. 7-8 saat kesintisiz bir konsantrasyon pek realist bir yaklaşım değil. Uzun süreli kesintili bir konsantrasyon bile çok daha şiddetli bir baş ağrısına neden olurdu. Bu yüzden yaptığımız beyin fırtınaları esnasında zihnimizin dağınık modda olduğu inancım bu yolla bir sav daha kazanmış oldu. Ayrıca size tavsiyem sentezleri gece başınızı yastığa koyduktan sonraya bırakmamak olacaktır. Gece uykusu çok önemli. Öğrendiklerimizin zihnimize işlemesi bildiğimiz gibi bu esnada gerçekleşir. Fakat bundan da önemlisi genel sağlığın etkilenmemesidir. Bu kısmı toparlayacak olursak yaptığımız her bir konunun sentezi zihnimizin yüzeyinde konsantre bir bilgi yığını şeklinde oluşuyor. Biz o konuya ihtiyaç duyduğumuzda doğrudan yüzeyden çıkarırken antrenmansız olanlar yuvarlak masa etrafında konuşurken gerçek zamanlı sentez yapmak zorunda kalıyor. Tamamladığımız her bir çıkarım paketi beyinde pek çok yeni protein ağları oluşturup genel kültürü zenginleştirerek genel zekayı oldukça arttırır. Şimdi ise gelelim kursun bu konuda bana kattığı son yenilik olan ilkeye. Ardından toparlayıp bitiriyorum. Acaba aranızda nihayet diyen oluyor mu merak ediyorum. Eğer bu videoları birden fazla kişiyle izliyorsanız ve aralarında nihayet diyen olursa dışlayın onu. Gerçek insan değildir o. Fake. Fake ulan fake. Sahte yani. Şimdi Einstellung ilkesini açıklayacağım. Almanca bir terimdir. İngilizce'de overlearning şeklinde yorumlamışlar. Yani bizim dilimizde bu ilkeye aşırı öğrenme diyebiliriz. Bu konudaki sentez paketimizi tamamladık ve onu rafa kaldırdık diye düşünelim. Eğer bu konu hakkında tamamlanmış sentezi sisteme önemli bir puzzle parçası girmeden tekrar çağırıp pekiştirirsek bunun aşırı öğrenmeye yol açabileceğini söylemişler. Bu duruma sahip olan kişilerin karşısına kendi sentezlerini destekleyen bir araştırma veya söz çıktığında onu kabul etmeye çok daha meyilli olduklarını, sentezlerini çürüten, tam tersini iddia eden araştırmalar ve kanıtlar sunulduğunda bunu kabul edip sentezini değiştirmesi için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyduklarını görmüşler. Özetle bir konuda kendi kanadınıza aşırı güvenip onu bir nevi nihai gerçeklik olarak kabul etmeye başlarsınız ve sizi destekleyen birkaç bulguya bile sarılırken önünüze dünyaları da serseler kolayca vazgeçemeyeceğiniz kadar rasyonelliğinizi yitirebileceğinizden bahsediyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Aşırı öğrenme durumunda sentezler bizim evladımız gibi oluyor ve vazgeçmek zor. Çünkü elde etmesi de zordu. Bu durum skeptik olmaya aykırı ve bu denli bilgi körü olmadan önce Einstein'ın ilkesinin farkında olmalıyız. Videomun ana bilgisi bu kadardı. Şimdi aşırı düşünme üzerine ufak bir hatırlatma yapıp bitireceğim. Videomun başında da bahsettiğim gibi ilk psikolojik videomda aşırı düşünme durumunu anlattım. Hatta bu durumun hangi noktalardan sonra bir hastalığa dönüşebileceğini seviyelere bölerek açıklamıştım. Eğer düşünmesi uzun süren sentezler yapmaya karar verirseniz bu yolda bilmeniz gereken riskler de var. O videoda düşünmenin doğa anaya aykırı geldiği kısımları evrimsel psikolojiye girerek detaylıca neden sonuç ilişkisi içerisinde zararları ile birlikte anlatmıştım. Zekayı korkunç seviyede arttıran bu düşünme aktivitesi tam bir kar zarar dengesi gerektiriyor. Düşündüğünüz kadar zeki olursunuz fakat aynı oranda da kendinizi bazı sıkıntılara sokarsınız. Bu videoda anlattığım aşırı düşünmenin faydalı yönünden ne kadar feragat edeceğiniz size kalmış. Eğer bunu uygulamaktaki temel amacınız kişisel merakınızla yola çıkıp kırmızı hapı alarak acı bile olsa gerçekleri öğrenmek ve aydınlanmak yerine sadece bulunduğunuz çevreye bilgili görünmek veya birileriyle tartışıp galip ayrılmak ise bu kadar beyin yakmaya değer mi siz karar verin. Hele ki karşınızdakinin argümanları anlayamayacak seviyede olma ve ısrarla ikna olmama ihtimali de varken. Üstelik o durum bir yana çoğunlukla kişisel merakınız durumunda bile buna değip değmeyeceğini iyi düşünmelisiniz. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz canınız bu yüzden ders çalışmak istemiyor olabilir olacak. İlginizi çekerse beklerim.